Merhabalar, bugün size Einhel'in akü şarj cihazı CC-BC4M modelini tanıtacağım. Ama ona geçmeden önce biraz aküler hakkında bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz şu anda virüs sebebiyle araçlarımızı uzun süre çalıştıramıyoruz. Ve araçlarımızın içerisindeki kapasitelerde azalma oluyor. Örnek vermek gerekirse normalde her aracın ya da her akünün kendi bağlı değilken bile deşarj olmasının dışında araçların elektriksel bir sabit tüketim vardır. Bu araçlarınız beyinli ise beyninden kaynaklanıyor olabilir, radyodan olabilir, aracın alarmından olabilir. Bu aşağı yukarı 20 mAh ile 50 mAh gibi bir değerdir ve siz hiçbir şey yapmasanız da akünüz yavaş yavaş boşalmaya başlar. Örneğin aracımızdaki sabit tüketim değeri 50 mAh olduğunu düşünelim. Bu bir günde 1.2 amper gibi bir değere tekabül eder. Yani 15 gün aracımızı hiç çalıştırmazsak aşağı yukarı 18 amperlik bir kayıp ortaya çıkacaktır. Örneğin benim elimdeki akü ince marka bir akü ve 42 amper saatlik bir akü. Bu durumda benim 42 amper saatlik aküm hiçbir şey yapmamış olsam dahi 15 gün sonra 24 ampere düşmüş oluyor. Yani akümün %100 doluluk eğer şayet %100 doluysa %57'ye kadar düşmüş oluyor. Bu da derin deşarja düşmüş olduğu anlamına geliyor. Şimdi burada iki tane değerimiz var. 42 amper saat şu demek. Eğer ben bu aküden 42 amperlik bir akım çekersem bu akü 1 saat sonra boşalır demek. Eğer 4.2 amper çekersem 10 saat sonra boşalır demek. 420 miliamper çekersem bu akü 100 saat sonra boşalır demek. Bu basitçe amper saat kavramının açıklaması oluyor. Bir de 360 amper oluyor. Buna anlık akım deniyor. Yani marş akımı da deniyor. Marşa bastığınız an bu akü 360 ampere kadar size akım verebiliyor. Tabii ki eğer akünüz işte %50'lere falan düştüyse yeteri kadar marş akımı üretemeyeceği için aracınızı çalıştırmayacak. Akümüzü nasıl kontrol ediyoruz? Akümüzü eğer herhangi bir bilgimiz yoksa üzerinde bir indikatör lambası var. Şurada görüyorsunuz. Bu indikatör lambası üzerinde açıklaması da yazıyor. Eğer yeşil halde ise akü full şarjlı, siyah halde ise deşarj durumunda olduğunu gösteriyormuş. Yani akümüzü direkt olarak üzerine bakarak indikatör lambasından aşağı yukarı şarjlı mı yoksa deşarj olup olmadığını görebiliyoruz. Fakat şunu unutmamak lazım. Akümüzün içerisinde hücreler var. Bu akü şurada da belli gibi aslında hücrelere bölünmüş. Bu indikatör tek bir hücreyi gösteriyor. Yani bu hücrenin dolu olması diğerlerinin tam dolu olduğunu göstermediği gibi bu hücrenin boş olması akünün tamamen boşalmış olduğunu da göstermez. Bu sadece basitçe bir ölçüm yöntemidir. Asıl doğru ölçümü yapabilmek için multimetre kullanmamız lazım. Yani voltaj ve akım ölçer gibi bir cihaza ihtiyacımız var. Şimdi başıma gelen olayı anlatmadan önce Einhel marka ürüne geçelim. Şimdi Einhel'in piyasada çok fazla akü şarj cihazı var. Fakat ben Einhel'i tercih ettim. Einhel'i tercih etmemin birkaç sebebi var. Birincisi Alman üretimi. Şöyle arkasını çevirdiğimiz zaman mikro işlemci destekli. Yani hesaplamaları içerisindeki mikro işlemci kendi yapıyor. LED bir ekranı var. Böylece durumu görebiliyorsunuz. Kış şarjı var. Kış şarjda yani akünüzü uzun süre kullanmayacaksanız mesela 3 ay boyunca hiç kullanmıyorsunuz. Bir ATV'niz var ve sadece yazları kullanıyorsunuz. Kışın hiç kullanmıyorsunuz. Döndüğünüzde ATV'nizin aküsünün tamamen ölmemesi için ve hemen çalıştırabilmeniz için buna bağlı tutarak işlem yapabiliyorsunuz. Böylece 3 ay sonra kış bittiğinde yaz geldiğinde akünüz hazır halde hem de bakımlı halde duruyor. 5 derecenin altında da yine çalışabilmesi mümkün. Aynı zamanda bunda tetiklemeli şarj var. Bunu işte mikro işlemci kontrol ediyor. 6 volt ve 12 voltluk aküleri destekliyor. 3 amperden 120 ampere kadar olan tüm aküleri destekliyor arkadaşlar. Burada da gösteriyor. Hem motosiklet hem araç akülerini desteklediğini gösteriyor. Şimdi Einhel'in öncelikle içini açalım. Daha önce açtım tabii, siz görmeniz için tekrar açıyorum. Cihazı ve kitapçıkları var. Başka bir şey yok. Almanca, İngilizce ve her dilde Türkçesi de var. Bakın orijinal kullanım kitapçığı var. Ama bu kitapçıkta bazı eksiklikler var. Aslında benim bu videoyu çekme amacım da buradan ileri geliyor. Ürünümüz bu
bu kadar basit. Bir tarafını şebeke gerilimine bağlayacağınız bir fiş var. Diğer tarafta da 2 tane kıskaç ya da krokodil dediğimiz bağlantılar var. Üzerinde bir mod düğmesi var ve gösterge paneli var. LCD gösterge paneli var. Öncelikle takalım fişe. Fişi taktığımızda tüm göstergelerin neler olduğunu gösteriyor. Bir motosiklet simgesi, araç simgesi, kış modu simgesi ve 6 volt simgesi var. Şu anda 0 diyor. Moda bastığınızda herhangi bir şey olmuyor. Tekrar fişten çıkarıyorum. Daha sonra şimdi şebeke gerilimine bağlamadan önce direkt olarak aküye bağlıyorsunuz. Unutmayın, her zaman artı önce bağlanıyor. Daha sonra eksi bağlanıyor. Özellikle beyinli araçlarda bu çok dikkat etmek gereken bir konu. Beyninize zarar vermemesi için bu şekilde yapmanız lazım. Bakın, bağladığım anda akümün kaç volt olduğunu, şarj durumunu gösteriyor. Bu da bize herhangi bir, yani elinizde ayrıca bir ölçü aleti olmadan akünün durumu hakkında bilgi vermesi için oldukça güzel bir özellik. Şimdi ben bu aleti neden aldım? Çıkarırken de tam tersi şeklinde çıkarıyorsunuz. Bu aleti neden aldım? Şöyle ki aracımı 10-15 gün kadar kullanmadım. Dediğim gibi benim aküm aşağı yukarı 8 voltlara kadar düşmüştü. Yani hiçbir lamba bile çalıştırmaz haldeydi. Tamamen derin deşarja uğramıştı. Akü takviye kablosuyla başka bir araçtan takviye yapmama rağmen çalışmadı. O kadar boşalmıştı. Ben de piyasada araştırmaya girerek bu ürünü almaya karar verdim. Einhel'in şurada web sitesinden göstereceğim. CCBC2M diye bir modeli var. Bu model şu anda elimde gördüğünüzden biraz farklı. Üzerinde ledler var ve bu ledler sayesinde dolu olup olmadığını görüyorsunuz. Aşağı yukarı özelliklerin tamamı aynı. Fakat bu 60 ampere kadar aküler için destek sağladığını söylüyor. Benim aldığım bu modeli seçmemin, 4M modeli seçmemin sebebi hem 120 ampere kadar olan aküleri desteklemesi hem de şurada görebilirsiniz tükenmiş aküler için kurtarma fonksiyonu olması. Şimdi bunu alarak aküye bağladım. Önce voltajımı ölçtüm. Ölçtüğümde aşağı yukarı 8 volt, 7,5-8 volt arası bir voltaj aldım. Bağladığım zaman içerisindeki mikro işlemci bunu 6 voltluk akü zannetti. 6 voltluk akü zannettiği için 6 voltluk akü gibi işlem yapıp doldurmaya başladı. Hatta belki düzelir diye bekledim. 2-3 gün sonra hala bunu 6 voltluk akü gibi şarj ediyordu. Şöyle oluyor. Akü şarj olduktan sonra bakım moduna geçiyor arkadaşlar. Büyük ihtimal 6 voltluk aküyü şarj ettim, bakım moduna geçtim diye devam ediyordu. Fakat kurtarma moduna nasıl geçeceğini anlamak için kitapçığını okudum. Böyle bir şey bulamadım. Bunun üzerine Einhell Türkiye'ye mail attım. Sağ olsunlar, hemen bir gün sonra beni aradılar. Ve dediler ki bu üründe kurtarma modu yok. Ben de şaşırdım. Bu hem Türkçesinde bu yazıyor hem de Almanca sitesine girdiğimizde bakın Rescue Function for Exhausted Batteries diye yazıyor. Almanca sitesinde de yazıyor dedim. Oradaki arkadaş şaşırdı. Acaba bir hata mı yapılmış vesaire diye. En sonunda bu işi Almanya'daki genel merkeze mail atarak çözdük. Sağ olsun Adem arkadaşımın yardımıyla oraya bir mail attık ve bu aküde kurtarma modu olduğunu öğrendik arkadaşlar. Onun nasıl yapıldığını biraz sonra göstereceğim. Şimdi öncelikle akümüzün voltajını ölçelim. Aküm tabii ki şu anda şarjı gördünüz, biraz önce de fulldü ama bir multimetre ile bunu ölçelim. Multimetrenin kırmızı ucu artı, siyah ucu eksi arkadaşlar. Bunu dokundurduğumuz zaman şöyle görebiliyor muyuz bilmiyorum. Aslında bu işi kolaylıkla yapabilmek için şöyle bir tel hazırlamıştım. O bana yardımcı olacak. Krokodil takarken eksi ucu bağladım ve artı ucu direkt buraya dokunduruyorum. Bakın aküm 12,5 volt gibi bir değerde. Şimdi üreticiler şunu söylüyor arkadaşlar. Akü 12,4 voltun altına indiyse, yani siz aracınızı 15 gün kullanmadınız benim gibi, sonra bir ölçüm yaptınız ve 12,4 voltun altına indiyse bu akü derin deşarja uğramıştır. Artık içerisinde sülfatlaşma başlamıştır. Yani içerisindeki sülfat, elektroliz var biliyorsunuz. İçerisinde bir elektrolit sıvısı var. Elektrolit sıvısı içerisindeki sülfatlar o tabakalara yapışıp bir sülfatlaşma dediğimiz işlem oluşuyor. Sülfatlaşma başlamıştır. Bunu diyorlar ki en yakın otoelektrikçisine götürüp redresör denilen cihaza takılması gerekiyor. Redresörün artısı nedir? Redresör belirli bir gerilimde, hesapları var onun, sabit akım vererek bu sülfatlaşma işlemini çözüyor.
Bizim aletimiz bunu yapıyor mu? Bizim aletimizin bunu yapıp yapmadığını test etmeden önce ben artık voltajı ölçtüm ve direkt olarak akım moduna geçiyorum. 10 amperlik kısma geçtim ve multimetremin 10 amper kısmına geçtim. Burada şuna dikkat edin lütfen. Bu amper metreler seri olarak bağlanır. Eğer ben bunu buraya değersem bir kısa devre söz konusu olacak ve hem multimetrem zarar görebilir hem de biraz önce söylediğim anlık akım yani 360 amper geçmeye çalışacak. Büyük ihtimal elimdeki kablolar yanacak veya tehlikeli bir durum olacak. Lütfen bu konuda bilginiz yoksa bunu denemeyin. Şimdi ben akümü biraz ileri iterek fişe taktım. Einhell ürünümü CC BC 4M ürünümü taktım. Biraz düzgünleştirelim. Şimdi artı ucumu takıyorum. Eksi ucumu ise seri olarak bağlanacağım için multimetreme takıyorum. Böylece sadece akım ölçeceğim. Evet. Şu anda bakın. Umarım görebiliyorsunuzdur. 3 ampere yakın bir şarjla şarj etmeye başladı. Her ne kadar benim aküm tamamen full şarjda gözükse de aslında bir miktar daha şarj olması mümkünmüş. Şu anda bu arada ampermetreyi ters bağladığım için eksi yazıyor. Onu düzeltelim. Evet. Hemen akümü algıladı. Akümün bir araç aküsü olduğunu algıladı ve 4 ampere kadar şarj etmeye çalışıyor. Dikkat ederseniz burada bir tetiklemeli şarj işlemi var. Sürekli akım vermiyor, verip kesiyor. Bunu buradaki ampermetreden görebilirsiniz. Aynı zamanda gerilimi de 14 volt ve 13.7 volt arasında değiştiğini görebilirsiniz. Şuradaki ibreden de şarj durumunu görebiliyorsunuz. Diğer modlara artık basarak geçebiliyorum. Kış moduna geçtim. Kış modu biraz daha farklı bir mod. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Birkaç ay, bir ay ya da uzun bir süre eğer akünüzü kullanmayacaksanız akünüzü buna bağlayarak akünüzün dönüşte düzgün bir şekilde hazır olmasını sağlayan bir mod. Bir sonraki modum ise motosiklet modu. Motosiklet modu da 2 ampere kadar şarj ediyor. Yani yine 12 voltluk aküleri şarj ediyor. 6 voltluğu ve 12 voltluğu şarj ediyor ama 2 ampere kadar şarj ediyor. Eğer bu bir 6 voltluk akü olsaydı burada 6 volt simgesi yanacaktı arkadaşlar. 12 volt akü olduğu için sadece motosiklette daha az akımla şarj ediyoruz. Aslında düşük akımla şarj etmek, düşük akım ve uzun süreyle şarj etmek akünün ömrü açısından daha iyidir. Fakat hızlı bir işlem gerekiyorsa bu durumda araç simgesine getiriyoruz. Araç simgesine getirdiğimiz zaman 4 ampere kadar çıkıyor. Dediğim gibi şu anda akümüz oldukça dolu olduğu için en fazla 2.7 ampere kadar çıkıyor. Bu şarj işlemi bittiğinde arkadaşlar burada ekran maviye dönüyor. Maviye döndükten sonra full yazıyor. Bunu videoyu kestikten sonra araya ekleyeceğim. Full yazıyor. Full yazdıktan sonra cihaz otomatik olarak bakım moduna geçiyor. Bakım modunda da tetiklemeli şarj işlemine devam ederek akünün ömrünü uzatmayı ve hazır tutmayı amaçlıyor. Şimdi bu normal modu. Başıma gelen durumdan ben nasıl kurtuldum ve ne yapabilirdim? Öncelikle akümü gerilimden ve şeyden çıkarıyorum. Aküden çıkarıyorum aletimi. Şimdi şu şekilde kurtuldum. Bu alet 7.5-8 volt gördüğü için bunu 6 voltluk akü zannedip doldurmaya çalışıyordu. Daha sonra ben bunu farklı bir gerilim kaynağıyla biraz şarj ettim 20 dakika kadar. Bu durumda akümün gerilimi 8-8.5 voltlara çıktı. Tekrar bunu bağladığımda artık otomatik olarak bunun 12 voltluk akü olduğunu anlayarak normal şarj işlemini yaptı. Orada bir sıkıntı yok. Ama benim elimde ikinci bir şarj aleti olmayabilirdi ve bu alette yazıldığına göre kurtarma fonksiyonu var diye ben dediğim gibi Almanya'ya mail attım ve sağ olsunlar geri döndüler. Şu şekilde çalışıyormuş. Bunu hiçbir kitapçıkta da yazmıyor maalesef. Onu da söyledik. Yani neden yazmıyor? Madem böyle bir özelliği var. Türkiye bile bunu bilemiyor. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yine buralar biraz karıştı. Öncelikle mod tuşuna basılı tutuyorsunuz. Mod tuşuna basılı tutarken
bağlı değil. Bakın aküye bağlı değilken mod tuşuna basılı tutuyorum. Gerilime bağlıyorum. Gerilime bağladıktan sonra 3 çizgi çıkar çıkmaz elimi çekiyorum. Bakın mavi bir farklı bir mod çıktı. İşte kurtarma modu bu. Şu durumda 13 volt, 12 volt ile 14 volt arası olması gerekiyormuş. 13 voltluk bir kurtarma modu oldu. Ve ben artık akümü bağladığım zaman bu kurtarma modu sadece bu şekilde gözüküyor. Akü şu anda yani kurtarma moduna ihtiyacı olmadığı için çok düşük bir akım çekiyor ama daha önce denediğimde daha yüksek bir akım çekiyordu. Bu şu demek, ben aküyü aldım, diyelim ki çok deşarja uğradı, 7,5 volta düştü. Önce bu modda başlıyorum. Bu modda Almanya'daki Einhill'in söylediğine göre bu modda aküyü normal seviyelere getirdikten sonra diğer moda geçecekmiş. Ben onu deneyimleyemedim çünkü aküm şarjlı haldeydi. Artık onu tekrar derin deşarj olmasını istemedim. Yani beklemedim açıkçası. Bu şekilde kurtarıyorsunuz. Bu şekilde sizi akünüzü belli bir voltaja çıkardıktan sonra söylenene göre diğer normal şarj moduna geçiyormuş arkadaşlar. Evet, şarj işlemimiz tamamlandı. Bakın artık ekran maviye döndü ve full yazıyor. Ampermetremize baktığımız zaman ise bakım moduna girdiğini anlıyoruz. Tetiklemeli olarak değişik akım seviyelerinde güç uyguluyor ve aküyü bakımda tutuyor. Bu şekilde işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Yalnız burada önemli bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Bu işlemi yaparken, yani akü şarj olurken akünün içerisindeki elektrolit sıvısının hareketinden dolayı bir hidrojen gazı çıkıyor. Buradaki bu bakımsız akü, bunun buşonları şu kapağın altında ama yine de şurada gördüğünüz gibi kenarlarında havanın çıkması için, yani gazın çıkması için yerleri var. Dolayısıyla bu işlemi yaparken, yani hangi şartta olursa olsun bu aleti kullanırken havalandırması olan bir yerde yapmanızı tavsiye ediyorum. Kapalı bir alanda yaparsanız hidrojen gazı birikmesi sonucu tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Buna çok dikkat etmek lazım. Aletimiz jel, AGM ve kurşun asit akilerde kullanılabiliyor. Ve üreticinin dediğine göre 3,5 voltun altına düştüyse şayet gerilim ve 15 voltun üstüne çıktıysa artık bu aküde bir problem olduğunu düşünerek şarj etmiyor. Onunla ilgili de ilk açılırken belki görmüşsünüzdür. Şurada bir ünlem işareti var. Bu ünlem işareti çıkıyor arkadaşlar. Son olarak şunu testi göstereyim. Elimde, evet, bu artık şarj işlemini bitirelim. Elimde hiç kullanmadığım, uzun süre kullanmadığım bir 6 volt 4 amper saatlik akü var. Yani bir kesinlikle artık sülfatlaşması tamamlanmış. Hiçbir şekilde çalışmayacak. Bunu kurtarma modunda çalıştırırsam acaba kurtarabilir mi düşüncesiyle seri olarak bağlayayım. Yine fişi çekiyorum. Basılı tutarak gerilime takıyorum. 3 çizgiyi görür görmez elimi bırakıyorum ve kurtarma modu devreye girdi. Şimdi bu akümü bağlıyorum. Gördüğünüz gibi burada 13 volt yazıyor ama herhangi bir akım geçişi olmuyor. Çünkü bu akü tamamen ölü. Yani tamamen ölü olan akülerde kullanılamıyor. Zaten şunu da test edebiliriz. Şunu çıkaralım. Akümüzün gerilimini ölçelim. Akümüzün gerilimini ölçtüğümüzde 0,35 volt gibi bir artık değer kaldığını görüyorsunuz. Bu durumda da 3,5 voltun altında olduğu için, bunda sülfatlaşma olmamasına rağmen bunu şarj etmeyecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.